Geliyor yürü yürü. Yeah, we're not recording the vehicle. I'm recording him. Just be careful. This right here is downtown Hell's Gate. People make mistakes. I know the agents made mistakes and everything. How you doing? You talked to me yesterday. Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün çok beklediğiniz Amerika'nın en tehlikeli ve en unutulmuş yeri olan Skid Row'dayız. Skid Row, downtown'da bulunan ve yaklaşık birkaç blok ötesinde milyon dolarlık evlerin ve lüks restoranların bulunduğu bir bölge. Ama birkaç blok geriye geldiğinizde bu manzarayı görüyor ve buradaki birkaç çadırda kalıyorsunuz. Bakalım hayat Skid Row'da tahmin ettiğimizden daha zor mu? Los Angeles, milyonlarca insanın hayalini kurduğu rüya şehir. Ama o rüyanın tam ortasında kimsenin görmek istemediği bir yer var. Skid Row. Burası Amerika'nın en tehlikeli mahallelerinden biri. Sadece birkaç sokaktan oluşuyor ama on binlerce hayat burada kaybolup gidiyor. Los Angeles genelinde 75 bin insan evsiz. Sadece Skid Row'da ise yaklaşık 8 bin kişi yaşıyor. Her gün ortalama 5 kişi ölüyor. Sebep çoğu zaman silah değil, uyuşturucu. Özellikle fentanil. Buradaki en sessiz katil. Bu sokaklarda insanlar sadece barınak değil, umut da arıyor. Biz bugün o sokaklardayız. Burada yaşayan biriyle tanıştık. Adı Jesus. Bir zamanlar kendi işini yapan, arabaları olan bir adam. Şimdi Los Angeles'ın tam ortasında sokakta yaşıyor. Great in Los Angeles, yes, beautiful day. What's your name? My name is Jesus Anthony Gonzalez. How long you been living in here? 6 months. How did you end up how did you come here? Like you were living Okay. here, you were born in. I was born in Los Angeles, yeah. Okay. I had a car lot of my own. Previously, I've sold and famous in the industry of commercials and stuff and other things. However, I decided to have my own car lot, and that's where after thinking of retirement, I had enough money. I said, you know what, it's great here in LA. I'm gonna put up a car lot. Boom! I stepped up my own money, out of my own money, put up a car lot. One worked great. I put up number 2. Boom! Great. All of a sudden, the federal government, unfortunately, the United States government, I'm not happy about that. But LA police, federal department is not that good people. You know, they try to frame me and say that I was doing something illegally with buying and selling my cars. With what? He says you're buying drugs and you're getting money from the drug company and you're buying cars. Excuse me, you got a little problem here. Why do you have rented? We don't do anything illegal, I'll tell you, but I don't receive no drugs for no cars. I buy and sell them my own money and cash money. Thank you very much. And you have a problem with that? I don't think it should be a problem. I'm born and raised Native Indian, American, and I'm proud of it. And no, I'm not no thief or drug dealer. Thank you. And did you get charged? How did you? Yeah, they try to charge me. How many years? 25 to life. 27 to life. 27 to life. And then how did you come out? How did I come out? Yeah. I asked God. God is I'm reincarnated, but I am the son. He told me, he came to me, he says, you are Jesus, right? I says, yes. He says, my mother had just passed away. God appeared to me. I said, of course. Yeah, am I dead? He says, what are you worried about? Don't worry about your mother. She's fine. I received her in heaven. You see? See, look at this cloud. He brings in a cloud and shows me. I talked to my mother. He asked me, you want to talk to her? I said, yeah. So there is life, and there is reincarnation, and there is God going to take us to heaven soon. He'll be here soon, so he wants me to let people know to repent their sins because the Lord, my Father, God, is coming. I am Jesus' son. Thank you. But did you charge in California? Yeah, I was charged here in California. Okay, yeah, but they came. Good.
and got all my stuff. Okay. I got nothing, you know, and I'm still waiting for my stuff. But apparently the Fed turns around and tells me, you know what, son? You could sue the federal agents. You cannot sue the United States federal government. He goes, unfortunately, they had nothing to do with it. What happened is these guys are racist, and he fired them. There was no pay. So I have the legal right to sue them. But I am not that type of person, so I've been skipping in and saying, God, love them, just forgive them. Just, you know what, hopefully they never do it again. And then you live here right Yeah, now? I was very Okay. disappointed. I didn't Yeah. want my family to know. Now they're going to know, but it's Did okay. you like move some time to time? Because I see like people coming to clean, you know, like that Yeah, kind of thing. Do they bother you like city or like No, city's very nice. Very Let me nice? tell you, but city, I mean, Los Angeles, let me tell you something. We're in the ghetto, okay? And I don't ask anybody to please come to the ghetto and do that. No, don't waste your time. But let me tell you something, if you do fall in the ghetto, you'll be safe because we are very close. And we are a close family to God, a lot of us. And a lot of us, with the protection of the Lord, protection of God, being around, we're good with it, you know? Yeah. There isn't much problems from the outskirts, maybe problems that they bring here, but we are good people. Okay. You know, we're good natives. If you mind, like Yo, you want to see my inside to see house? inside? Oh, look, it's a big, beautiful house. This is Beverly Hills, by the way. No, this is ahead. not much. If you see inside, I have a mattress outside in case I get any visitors. Right, other than me and my girlfriend. When you come in here, I have. Can I come? Yeah, come on in, please. I'll leave. You stay here, right? It's a little tent. Uh-huh. Not much, but you know, as you see the ground, look at the ground. See the ground, Ground? right here, the ground. See all those little black things? Uh-huh. I don't stay here no more because there's a lot of rodents that are coming lately. Once in a while, they come in the summer. A lot of rats, big rats, bigger than cats. So no, I don't want to stay here. And I stopped them with putting Clorox. We stopped them. Everybody's trying to stop them with Clorox, bleach, or whatever. But there's a lot of them. So I don't stay here no more. I just come here during the day, kick back, relax, until I get me a nice bed higher enough than about a cart level. And then I'll be able to be comfortable and be able to rest here. But no, I still need assistance, of course, to get back into the halfway house. I lost my way there. I had it already, but I lost the paperwork, and I can't remember the address or nothing. So I ended up coming back and saying, "Wait until they come and get me. Hopefully, they come and charge me, so I could go back and tell them, look, man, I didn't do anything wrong. I just lost the paperwork. Somebody stole it from me. You know, they stole my bags." So that's why I'm back here. But 2 days ago, I was in a brand new house. Are you use any drugs? No, I don't use any drugs anymore. It's been 7 months. 7 months? 7 months. Oh. Yeah. But I was a drug addict all my life. Uh-huh. Very tough. People made mistakes, and I know the agents made mistakes and everything, but you know, I think I'm gonna come back. Thank you so much. God bless you. God is good. You too. Have a good one. Nice to meet you. It's a pleasure, my friend. Nice to meet you. Sokaklar biraz idrar ve dışı kokuyor, açıkça söyleyeyim. Burada yaşamak, az önce çadıra girdiğimde de mesela içerisi de kötü bir kokuya sahipti. Ama adam dışarıda yaşıyor ve bununla idare etmeye çalışıyor. Farelerin geldiğini, böceklerin geldiğini söylüyor oraya. Burada hayat gerçekten çok ciddi, sıkıntılı yani. Dışarıya baktığınızda şu an her şey normal gibi geliyor ama gece buraya geldiğinizde her şey tam tersine dönebilir. Yani burada başınıza bela gelmeden buradan çıkabilmeniz çok zor. Hatta gündüz bile öyle. Ama biz şu anda olabildiğince gözümüzü açık tutmaya çalışıyoruz. Peki burada mesela Los Angeles Mission diye bir yer gördüm. Burada insanlara bakım evi gibi bir şey mi var abi? Evet. İşte burası günlük yemeklerinin, duş ihtiyaçlarının, eğer yer varsa otel gibi kalma ihtiyaçlarının, barınma ihtiyaçlarının sağlandığı yerlerden birisi aslında. What's up? Pervy douchebag! Peace! Royalties from the board that you're jerking off to! Yeah, you're not welcome here. Fuck you. Buraya geldiğinizde memnun değiliz. Birkaç küfür etti tabii. Skid Row'da çekim yaparken bazen her şey planladığın gibi gitmiyor. Bir kadın kameramızdan rahatsız oldu ve bize hakaretler etmeye başladı. O an kamerayı kapatmak zorunda kaldık. Bir süre görüntü almadık. Sadece çevreyi izledik. Sonra konuşmak isteyen birkaç kişi yaklaştı. Yerli halktan bazıları bu durumun neden bu kadar kötüye gittiğini bizimle paylaşmak istedi. Röportajımıza devam ettik. Ve tam o sırada polisler geldi. How you doing? You cop too?
yesterday. Today, we've already talked about this. You cannot tie your stuff to private property. All right? You can't tie it to public property, and then you can't continue to block this, right? You have to allow at least 36 inches. This right here is not allowing 36 inches for wheelchairs and pedestrians access, right? We just talked about it. Same thing over here, because this is all cracked up. If a wheelchair come right here, they can possibly fall off the curb. Come on, we keep talking about this. We're going over it, over and over. Galiba biraz kaldırımı işgal ettiği için polis Evet. bu konuyla ilgili uyarıda bulunuyor. Bir de bu bina şahsa ait olduğu için oraya herhangi bir şey bağlayamazsın diyor. Yani bu çadırı oraya bağlayamazsın dedi. He, çadırı kaldırmasını söylüyor. Evet ve belli bir aralıkta her şeyini koyması gerekti. Yani Yolu kapatmamak yolu için. kapamamak için. Peki diğer çadırlar da aynı müdahaleyi görüyorlar yani. Muhtemelen işte yasal olarak aslında hepsinin aynı şekilde olması gerekiyor. Bir anda böyle polisler de oluştu buraya. Sebebini bilmiyorum. Ama az önce röportaj yaptığımız abinin çadırının işgal sınırlarının dışında olduğunu söylediler. İşgali muhtemelen kaldırımı tamamen işgal ettiği için bunu buradan tamamen kaldırmasını söylüyor değil mi? Aslında biraz daha içeride tutmasını istiyor. Yani tamamen... alıp kaldırmadı mesela. Evet, Kalk buradan evet. git demedi. Çünkü polisin ilk söyledi bak dün buraya geldik sana bu uyarıyı yaptık. Ama aynı şekilde devam ediyorsun buna dikkat et şeklinde. Mesela aslında 3 tane ekip otosu oldu şimdi burada. Uyarı yapıyor evet. Şeyi merak ediyorum. Mesela birkaç tane böyle ciddi uyuşturucu içenleri gördük biz sokakta. Evet. Bu uyuşturucu içenleri polis gördüğü zaman uyarıyor ya da bir ceza kesiyor mu ya da karakola götürüyor mu? Aslında polis için en zor şeylerden biri de odur muhtemelen. Çünkü her yeri gidip tek tek incelemesi gerekiyor. Tabii ki muhtemelen ağır uyuşturucu bulunan kişileri alıyorlardır. Anladım. Alıyorlardır. But be careful when you film people because they get mad. Oh, Although yeah. it's legal for you to film someone in public, sometimes But they get upset. mad. Yeah. Just be careful. Burada zaten bir anda çok fazla polis oluştu. Yani ben saydım 5-6 tane ekip otosu bir anda geldi. Evet. Muhtemelen bir olay olma ihtimaline karşılık değil mi? Yine aynı uyarıyı bak bu taraftaki arkadaşlara da yapıyorlar. Türkiye'de olsa bu görevi zabıta falan üstleniyordu galiba. Ama burada polis bizzat kendisi gelip işgal Aşağı yukarı- ettiklerine dair. Aşağı yukarı evet her şeye müdahil oluyor. Polis ilk yani bütün suçlarda ilk müdahil olan polis olduğu için aslında kendilerini koruma refleksleri de oradan geliyor. Çünkü Biri tutuklanmış galiba abi. Evet. Muhtemelen biraz önce bahsettiğimiz aranması olan arkadaş oydu. Bir tane aranması olan adam tutuklandı az önce. Evet. Ters kelepçe yapmışlar. Anladığım kadarıyla uyuşturucu satıcılığı ya da başka bir hırsızlık ya da Evet, başka bir şey. detayını söylemedi biraz önce konuştuğumuz polis. Ama plakadan arabanın sahibinin aranması olduğunu söyledi. Orada bir diğer arkadaş da galiba yine o da gazeteci olabilir, fotoğraf çekiyor. O muhtemelen polis kamerası. O da olabilir. Sen yaklaşık kaç yıldır Amerika'da yaşıyorsun abi? Yaklaşık 10 yılı geçti, 12 yıl falan oldu. 12 yıldır ve evsiz popülasyonu gitgide artıyor mu sence? Tabii özellikle Covid'den sonra çok fazla. Buranın yaklaşık her yıl %10-15 evsiz göçü alan bir şehir. Bak evsiz göçü alan diyorum. Evet. Yani diğer eyaletlerde maddi durumu bozulan kişiler bir şekilde buraya geliyorlar. Anladım. Çünkü burada yaşam koşulları malum işte havadan dolayı özellikle yılın 12 ay yaşayabildikleri ve akşamları da kalabildikleri için aslında burası tercih edilen bir yer. Bir de öyle bir sıkıntı var. Senin yaklaşık 12 yıl içerisinde evsizlerle ilgili herhangi bir sorun başına geldi mi? Yani evsizlerle ilgili yine bu bölgenin birinde sahipsiz bir şekilde dolaşan bir köpek aslında sahibi evsizdi. Onun saldırısı olmuştu yani bacağımdan ısırmıştı köpek. Ama benim fiziki olarak herhangi bir şey başıma gelmedi. Tabii yolda yürürken laf atmalar oluyor, ters bakmalar oluyor. Bunların hepsini cevap vermeden yani mümkün olduğunca göz teması kurmadan veya muhatap olmadan devam ediyorsun. Bazen yolları kapattıkları oluyor falan. Böyle Tabii, geçemiyorsun o bölgeden falan. Kesinlikle. Burada öldürülen ya da gasp edilen oldu mu peki hiç? Ya şöyle her yıl yani ayda bir, 2 ayda bir haberlere çıkıyor. Yani özellikle yaklaşık birkaç ay önce kamera görüntülerinde hiçbir şekilde normal şekilde yolda yürüyen birini itiyor evsizin biri ve otobüsün altında kalıp can veriyor. Yani bu şekilde problem veya gasp oluyor tabii. Yani özellikle akşam dediğim gibi şimdi bunlar uyuşturucu parasını bir şekilde bulmak zorunda. O yüzden gasp ediyorlar. Evet.
gasp ediyorlar ve o kafa gittikten sonra fiziki olarak ne yapacağını tahmin edemiyorsun. Anladım. Gelip vurabilir, saldırabilir, itebilir. O yüzden tehlike aslında o. Evsizlik sadece Skid Row'a özgü bir sorun değil. Los Angeles'ın dört bir yanında, hatta tüm Amerika'da binlerce insan toplumun içinde ama onun bir parçası olamıyor. Çoğu dışlandığı, unutulduğu ve çaresiz kaldığı için suça karışıyor. Bu suçlardan bazıları küçük hırsızlıklar. Bazıları ise kontrol edilemeyen öfkenin dışa vurumu. Ama her şeye rağmen hala bir umut olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sokaklarda hayatta kalmak için değil, hala iyi kalmak için direnen insanlar da var. Fakat bazen umut bile akıl sağlığıyla savaşmaya yetmiyor. Şimdi karşımızda öyle biri var. Kendisini bu alana kitlemiş durumda. Belki buradaki en zararsız kişi. Ama kafasında kurduğu dünya onu bu sınırların içinde tutuyor. Gelin şimdi onu kendi ağzından dinleyelim. I want to tell you about me. I want to tell you the truth. This right here is downtown Hell's Gate. This before it was downtown. Right down here. Bizi bir yere götürüyor ama. See right here? It says, I Spirit, I Damien will not go to the circle until 10:30, 12 a.m. You see this right here? That's the handprint of me. See right here? That's right there. Okay? That's me. You see right there? That's the dark circle. I cannot go there until October 30th. That's when I get dead evil and door number 10, the devil. Here is the pyramid of darkness. I, Damien, the devil, pyramid of darkness, palm of darkness. It's going to curse those of the darkness. In the coming days, you got Halloween Havoc for 6 days, 6 nights. See, Halloween Havoc, October 30th. 6 days of 6 nights of warfare all over the earth. In the coming days, I will come out. I will walk the ocean because they have to tell me to go and get the beast. Y'all have a good one. Can we see your tent real quick? Hold on 1 second. Here. It's very good by the way. Thank you so much. You have a nice little office. Did you play chess? Yes, I play chess. Are you good? Yes. Yes. You guys have a good one. Have a good one, sir. You too. Yes, yes. Bulunduğumuz bölgede birkaç blok ötede yine biraz daha Skid Row'un dışında kalan bir bölüm. Burada bazı ailelerin de kaldığını görebiliyoruz. Burada genelde aile olarak kalmak normal tek başına kalmaktan çok daha zor. Birkaç aile gördüm mesela orada. Karavanın içinde kalıyorlar. Ama ciddi sıkıntı. Mesela şuradaki probleme baksanıza. Adam evini, arabayı tamamen evi olarak çevirmiş. Ama etrafında görmüş olduğunuz şeylerin hiçbiri sağlık ibaresi göstermiyor. Yani şunlarla beraber yemek yiyen veya tüketen bir insan normal bir şekilde zaten hayatta kalamaz. Yani bu konuyla ilgili devletin birkaç bir şey yaptığını görüyorum. Mission adı geçen bir sürü yardım kuruluşu, sivil toplum kuruluşları var. Ama gel gelelim bazı insanlar geçemiyorlar bu konuyu. Okay. Are you the owner of the vehicle? I'm watching for him. I know that Yeah, the one we're Is not- it yours? We're not recording the vehicle. I'm recording him. Okay, but He I'm just... gonna need you to record Ha, someone sorry. else to- Sorry. No problem. Biraz sinirlendi. Çok da üstüne gitmek istemiyorum. Yani ne yapacakları inanın belli olmuyor. Burada olabildiğince bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Biraz mesafe koymak gerekiyor. Çünkü bazılarının gerçekten aklı yerinde değil yani. Ne kullandıkları belli değil. O an aldığı şeyin etkisinin ne yapabileceğini kimse kestiremiyor. Dolayısıyla biraz güvenli bir alan oluşturmak gerekiyor. Burada yemek dağıtıyorlar galiba değil mi? Evet, günün belli saatlerinde. Birçok bölgede de yemek dağıttıklarına şahit oldum ben. Buradaki evsizler aslında oradaki bölgelere giderek yemeklerini yiyebiliyorlar Aslında herhalde. evet, gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Evet, bir şekilde gıda bulabiliyorlar. Ama bu, hayatta kalmakla yaşamak arasındaki farkı ortadan kaldırmıyor. Çünkü asıl mesele bir öğün bulmak değil. Her sabah aynı sokakta, aynı belirsizlikle uyanmak.
Los Angeles yönetimi milyonlarca dolar harcıyor. Ama çözümler geçici, sorunlar kalıcı. Biz bu sokaklarda bir yandan sistemin hatalarını, bir yandan da insanların umudunu gördük. Ve şimdi bu dengenin tam ortasında yaşayan biriyle konuşacağız. Hem geçmişini hem de burada neden kalmayı seçtiğini kendi ağzından dinleyelim. How long you been living here, brother? In this spot, I've probably been here like maybe 2 or 3 years. You were here like all time in Los Angeles? No, I was born on the East Coast. I was born in Pennsylvania. I moved here in Los Angeles. I moved here with the Navy maybe about 20 years ago. I got out in 2008, and I just stuck around. How is everything at night time? Like after 9, 10 p.m., how is everything in the neighborhood? It can get crazy, but for the most part, it's pretty calm. I mean, with all the people going in and being housed, nighttime can be okay. But then sometimes it gets crazy because people are acting foolish or people are just being way out of control. So it depends. I mean, but if you stay to yourself and mind your own business and take care of yourself, you'll be all right. But do you feel safe here? For the most part, yeah. I don't bother nobody, don't nobody bother me. I mean, as long as you ain't doing nothing to nobody or causing no harm, you'll be all right. Do you have like any like friends, anyone you know around the area? I have a couple of friends, but they're not here right now. They live in their own places. They're doing their own thing. They come and go as they please. Why But you live alone here? For the most part, yeah. Yeah. Is this your place? This is No, that's something else going on there. Here is yours, right? Yeah. Okay. This is the tent right here, but they got the police have some kind of ordinance going on right now so that the tents have to be down during a certain time of day, and we can only put them back up at nighttime. Thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you, brother. Have a good one. Okay, you take care. Ya şimdi bir bakmayın hani arkadaşlar gülüyoruz buradaki durumlara bazen tebessüm ediyoruz ama gerçekten olay hiç içler açıcı değil yani. Hiç değil hatta. Burada biz şu an gündüz saatlerindeyiz ve olabildiğince en iyi hallerindeyiz yani. Belki uyuşturucunun etkisinde değiller, belki eşref saatindeler ama burası gece gerçekten hiç güvenli değil. Yanlış mıyım? Kesinlikle. Akşam belli bir saatten sonra gerçekten bunların uyuşturucu almaya başladıklarında ne yapacakları, nasıl tepki verecekleri hiç tahmin edilemez. O yüzden suç oranında en yüksek olduğu bölgelerden birisi burası. Anladım. Yaklaşık 4 saatin ardından Skid Row'dan ayrılmak üzereydik. Yorgun, sessiz ama içimizde ağır bir huzursuzluk vardı. Ama asıl sarsıntı çıkarken yaşandı. Hey brother, hey man, why you recording me? Geliyor mu? Geliyor. Yürü. Bu şehir bazen sadece acıyı değil, öfkeyi de biriktiriyor. Skid Row'dan çıkarken anladık ki buradaki insanlar sadece evsiz değil, aynı zamanda öfkeliler. Ve biz bu hikayeyi sadece görmek için değil, duyurmak için kaydettik. Sizlerin de desteğiyle anlatmaya devam edeceğiz.